Herkese merhaba arkadaşlar. Dün akşam faiz kararı sonrasında Powell'ın açıklamaları piyasalara adeta damga vurdu. Piyasalar birden tersine gidişi gördü ta ki 1 saat sonrasına kadar. 1 saat sonra ABD tarafından gelen bilançolar rüzgarı tamamen tersine çevirdi. Öncelikle faiz açıklamaları geldi. Faiz beklediğimiz gibi sabit bırakıldı. Faizde bir değişim yapılmadı. Arkasından Powell açıklamaları geldi. Powell sert ve güçlü tonda açıklamalar yaptı. Aslında açıklamaları genel olarak hep aynı şeylerdi ama agresif tonda bir söylem içerisindeydi. Ve bu söylemler içerisinde ve sonrasında piyasalar bir düşüş eğilimi içerisine girdi. Arkasından gelen şirket bilançoları, gece yarısı gelen şirket bilançoları piyasaları adeta coşturdu. Birden yükselişler başladı. Özellikle Meta ve Microsoft şirketlerinden gelen çok iyi veriler sonrasında bu hisseler mesela %6, %10 aralığında bir yükseliş kaydetti gece piyasasında. Nasdaq 1 saat içerisinde eksi vaziyetten +1 seviyesine yükseldi. Ki buradan da sonra domino etkisiyle diğer piyasalara yayıldı. Bitcoin ve altcoin'lerde toparlanmanın devamını gördük. Ve bu noktada Fed'in faizi sabit bırakmasıyla birlikte bir sonraki toplantıda faiz indirim ihtimali de düştü. %50'lerin altına indi. Eylül ayında faizin indirilme ihtimali, ki Eylül ayında faizin gelmesi konusunda beklentiler büyük çoğunluktaydı. Piyasalar buradan da bir darbe yedi. Yani Powell ısrarla tarifelerin enflasyona nasıl etki edeceği konusunda bir netliğimiz yok ifadelerin arkasına sığınmaya devam ediyor ki haksız da değil. Belirsizlikler netleşmiş durumda değil. Yani tarifelerin piyasalara etkisi net şekilde, berrak şekilde görülebilecek bir vaziyette değil. Powell bu yüzden biraz kendini geriye çekiyor. Ama Merkez Bankası başkanları sözlü yönlendirmelerle piyasaları yönlendirir. Sadece işi enflasyon ve faizi kontrol etmeye çalışmak, hamleler yapmak değil, piyasada istikrar sağlamak da onların görevleri arasındadır. Ve piyasa istikrarını bozabilecek düzeyde bir sert ton içerisindeydi Powell. Hani bu sert tonu gösterebilmesi için önünde bir veri olması lazım aslında. Bir veriye dayanır. Biz bu veriye dayanarak faiz indirmiyoruz gibi söylemlerde bulunur. Ama önünde bir veri yok şu anda. Sadece belirsizliğe atıfta bulunuyor. Bu da kabul edilebilir ama belirsizliğe atıfta bulunurken bu kadar güçlü tonda konuşmak çok da doğru değil. Trump'la olan sürtüşmenin bir yansıması olarak görüyorum bunu. Powell bu noktada sözlü yönlendirmeler konusunda geçtiğimiz yıllara nazaran biraz geriye düşmeye başladı. Hataya düşmeye başladı. Sırat köprüsü üzerinde yürüyor. Hainlikle kahramanlık arasındaki ince çizgi onu nereye götürecek? Zaman bize gösterecek. Bunların dışında altın ve gümüş piyasası da satıcılıydı. Son kısa vade zaman dilimi içerisinde ABD'nin yaptığı anlaşmalar tarife etkisi nedeniyle, savaşlardaki gerilimlerin de azalması nedeniyle kısa vadede altında gümüşte bir baskı unsuru olduğundan bahsettim. Son videoda da konuştuk bunu. Ama bunların bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini anlattım. Özellikle altının gümüşten daha ucuz olduğunu, altın değerlendirmenin mantıklı olduğunu son süreç içerisinde anlatıyorum. Gümüşün ise bir baskı görebileceğini, destek seviyelerden uzakta olduğunu vesaire anlatıp gümüş alımını bir süredir önermiyorum. Hani yükselen ivmede elinde tutan için bir problem yok ama yeni alımı önermiyordum. Tabii ben bunları anlatırken altın daha düşecek, gümüş daha çok yükselecek. Gümüşü alın, gümüşü alalım şeklinde yorum yapan, bana bunları iletenler şu anda gümüşün altından daha fazla düştüğünü izleme imkanı buldu ve bulmaya devam ediyor. Net olan bir şey var ki piyasalar er ya da geç bize gerçeği, doğruyu gösteriyor. Tabii şimdi bu ürünlerde durum nedir? Altında, gümüşte artık fırsatlar geldi mi? Birazdan onları da konuşmaya başlayacağız. Şimdi öncelikle altın tarafından, gümüş tarafından başlayalım. Madem düşüşler oldu, düşüşler olduktan sonra son görünümleri nedir? Altın tarafında ben ons bacağında en son ne söyledim? Dediğimizde işaretlediğim bir bölge vardı. Alım bölgesi anlamında. Daha önce burayı işaretlemiştim. 3133 bölgesini kendim de değerlendirdim. Şu anda altın yeni işaretlediğim bölgeye net bir şekilde geldi. O alan içerisinde. Şimdi şu anda altın değerlendirilebilir, alınabilir bir vaziyet içerisinde. Yani ben en doğru zamanlarda bir fırsat alımlarından bahsetmeye çalışıyorum. Sizin maliyetinizi en iyi noktaya taşıyabilmek için her seviyeden almayı değil, doğru seviyelerden almaya, iştirak etmeye gayret ediyorum. Bakın gram altın tarafına baktığımızda gram altında şu anda 4200'lü bölgelere gelmiş durumda. Son konuştuğumuz kertede 4160'lı seviyeler en son alım noktasıydı. Şu anda bulunduğu 4250-4300 bölgesi gram altında yine değerlendirilebilir, alınabilir bir seviyededir. Hani bunu söylememe rağmen insanlar hala
hala diyor ki altın buradan alınır mı? Ya ben tam olarak zaten bunu söylemeye çalışıyorum ama bunu anlamakta zorlanan insanlar da olduğunu biliyorum. Tabii ben söyledim diye şak diye buradan geri dönecek diye bir kaide yok. Ben sadece en iyi alım noktalarını bulmaya, buna göre de sizi yönlendirmeye gayret ediyorum. Bakın gümüşün TL tarafına baktığımızda gümüşte yeni bir alımı son süreç içerisinde önermedim. Altının gümüşten daha ucuz olduğunu, gümüşün son fiyatlamasını yaptığını vesaire konuştuk. Benim için son alım noktaları Haziran ayında 42 TL seviyeleriydi gümüşte. Arkasından gümüşte yeni bir alım noktasını paylaşmadım. Ta ki buraya kadar. Buraya geldiğinde bu bulut bölgesini temas etmesi itibariyle yani şimdi şu anda gümüş de alınabilir bir noktaya ulaşmış durumda. Tabi geçtiğimiz süreç içerisinde defalarca soruldu. Her seviyeden gram altını önerenler var. Siz buna ne diyorsunuz vesaire diye. Ben aynı kanıda olmadığımı her yayında anlattım. Buradan da gümüş alınır, buradan da alınır, şuradan da alınır gibi muhabbetlere girmedim ki şu anda gümüş Temmuz ayındaki kazançlarını tamamen silmiş durumda. Hani son süreç içerisinde kısa vadede gümüş alan yatırımcı kârda değil. Ve benim amacım da zaten en iyi noktalara yaklaştığında, geldiğinde alım yönlü fikirlerimi söylemek. Yoksa benim gibi piyasalarda altın alan, gümüş alan birçok yatırımcı, birçok piyasa anlatan aktörler var. Herkes altın, gümüş tutuyor ama en iyi seviyelerden değerlendirmek burada önemli. Takip ettin, bekledin. En iyi dediğim seviyelere kadar geldi. Bu seviyelerde gümüş değerlendirmesi yapılabilir. Biraz daha düşer. Arkasından biraz daha ekleme yaparsın. Çünkü bulut kırılımları gerçekleştiğinde biraz daha sarkma, aşağı doğru biraz daha iniş gerçekleşebiliyor. Burada iyi olan ne? Gümüş yükseliyor diye gidip gümüşü şuradan almaktansa buradan almak sana bir vakit kazandırıyor. Bu kazandığın vakit içerisinde de mesela Temmuz ayında vadeli mevduatta yine birikimini artırıp fırsat geldiğinde almış durumda oluyorsun. Yani her türlü bir avantaj söz konusu. Ve bunun dolar bazlı paritesini açtığımda dolar bazlı paritede de görünüm şu ki yeşil bulutun altına gelmiş. Bu yeşil bulutun altına gelişler kısa bir müddet daha devam edebilir ve arkasından dönüşler gelir diye düşünüyorum. Benim takip ettiğim ölçekler hep böyle oldu. Yükselen akışlarda değil, düşen akışlarda pozisyon tercihlerini yapmak. Bu bizi en avantajlı konumlara götürüyor. Altında, gümüşte herkes kar ediyor ama en iyi alım noktalarını bir şekilde biz değerlendirme imkanı buluyoruz. Bu söylemlerime gerçekten dikkat edin. Anlattıklarıma zincir şekilde videoları takip ederseniz ve dikkat ederseniz en iyi alım noktalarını bir şekilde size hep sundum, sunmaya gayret ettim. Bunlar elbette kesin kazançlar vaat etmez ama benim için bu ürünler alım noktasına, alım bölgesi içerisine gelmiştir. Bugün, yarın yine bu ürünler alım noktası içerisindedir. Belki önümüzdeki hafta 1-2 günlük zaman diliminde de hala alım bölgelerinde olacaktır. Ama bir süre sonra yükselen trendleri bu ürünlerin yine başlayacak. Tarifeler nedeniyle bir kısa vadeli döngü vardı. Çünkü Amerika'nın ülkelerle anlaşması gibi durumlar vardı. Savaşların azalması gibi durumlar vardı. Kısa vadeli döngüde çok olağan bir akış yaşadık. Bu akış bir süre sonra tamamlanıp bu ürünlerde de yeniden yukarıya doğru gidiş gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Nacizane fikrimce portföyler içerisinde bulunmalı düşüncesindeyim. Bir şeyi bekliyorsam, almayın diyorsam benim ölçeğimde muhakkak ki bir anlamı, bir faydası oluyor. Bakın darphane altın sertifikasını biz aylarca ve defalarca çok fazla konuştuk. Hep alım noktalarını anlattım. Darphane altın bu işaretlediğim 50 TL seviyelerine geldikten sonra bir daha da önermedim. Çünkü gram altının arasındaki makas çok açıldı. Ve bunun etkisini hala görüyor darphane altın yatırımcıları. Bakın Nisan 24'te yaptığı, Nisan 22'de yaptığı zirveden sonra daha yukarıya tırmanamadı. Mayıs, Haziran, Temmuz aylarını boş geçti. Hani bu seviyelerden, yukarılardan maliyetlenen yatırımcı hiçbir şekilde kazanmadı ama gram altında durum aynı değil. Gram altın kazandırdı. İşte bu önemli. Yani fiyatı gram altından çok daha değerliyken ki burada 43.80'li 44'lü seviyelerde olması gerekirken 48'lerde 50'lerde ise ben bu ürünü anlatmayı, almayı tercih etmem. Bir süredir anlatmamamın nedeni buydu. Ara ara tabii göstererek bunu tekrar izah ettim. Bunun dışında Borsa İstanbul'a baktığımızda yerli borsamız adına öncelikle söylenilecek şey Garanti Bankası, Tüpraş gibi büyük kurumlardan bilançolar geldi. Özellikle Tüpraş ve Garanti'nin bilançolarına baktım. Bilançoları gayet iyi gelmiş. Karlılıkları artmış. Bilanço etkisiyle de bir pozitiflik var. Aynı Amerika tarafında olduğu gibi. Dün gece canlı yayında Katıl sohbetinde de anlattım bunu. Faiz indirimi sonrasında BIST tarafında güzel giden bir trend var yatırımcısı adına. Ben yatırımcısı değilim. Ama son konuştuğumuz süre içerisinde benim takip ettiğim alanlara sadık hareket etmeye devam ediyor. Yeşil bulut sonrasında yükselen bir akış var. Son videoda da 255 dolar seviyesini koruması yönünde beklentimi anlatmıştım. Şu anda bu seviyeyi test ettikten sonra bugün korumaya devam ettiğini görüyoruz. Dün de aynı şekilde bu seviyeyi korumaya devam etti. Bir süre daha borsa tarafında bir pozitiflik var.
var ama temel haber akışı anlamında önümü görmekte zorlandığım için bunun da altını tekrar çiziyorum. Ben önümü görmekte zorlanıyorsam alım yapma konusunda çok ısrarcı olmamayı tercih ediyorum. Elbette Borsa İstanbul'da kısa vadeli döngüde bu yükselen ivme belli ama temel haber akışında ben önümü göremediğim için değerlendirmemeyi tercih ediyorum. Söylediğim gibi sıkça soran yatırımcı için seviyeleri de anlatmaya gayret ediyorum. TL bazlı grafikte 10.700 bölgesine yeni bir temas geldi. Aşılamadı. Bu seviyenin aşılmasıyla birlikte bir sonraki hareketi yine hızlı olup 11.200'lere doğru gitme ihtimali Borsa İstanbul tarafında var. Ama hisselerinizde karlılıklarınız varsa, zararlarınızı törpülediyseniz Borsa İstanbul'daki ağırlıkların azaltılması yine bana göre mantıklı bir seçenek olacaktır. Bu tercih tamamen size kalmış. İnisiyatif tamamen sizde. Bugün düşmüş olan altın tarafında, gümüş tarafında değerlendirmeler yapmak bana göre daha mantıklı. Ve risk açısı anlamında riski de daha düşük. İşin risk tarafını da unutmayın. Altının volatilitesi düşüktür. Az kazandırır, az riski vardır. Borsa çok kazandırabilir ama çok da riski vardır. Ne kadar risk, o kadar kazanç. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. Bu kadar basit. Bakın bir de altın gümüş rasyosunu göstereyim. Bu rasyoyu göstermeden önce şunu söylemek istiyorum. YouTube videoların altında ciddi anlamda botlar yorum yaptığı için yeni videoların paylaşımlarını siz görmekte zorlanıyorsunuz. Çünkü videolara spam atılıyor. Bu yüzden sizin her videoda yaptığınız yorum ve beğeni benim burada işimi sürdürmem anlamında çok önemli. Ve sizin hangi videoyu beğendiğinizi biz burada platform içerisinde göremiyoruz. Tamamen gizli. Eğer fayda görüyorsanız beğeni yorumla bu videoda ve bundan sonraki her videoda destek olursanız nokta dahil herhangi bir yorum yazmanız dahi yeterli. Bu yorum bizi spamlardan ve olası bir YouTube'la karşı karşıya geleceğimiz problemlerden bizi koruyacak. Şimdi altın gümüş rasyosunda şu durumdan bahsettim. Bakın işaretlediğim alan burada duruyor. Bu alan içerisindeyken altın gümüşten daha pahalıydı. Gümüşün daha ucuz olduğunu anlattım. Rasyonun yükseldiği bölgede. Ama buraya geldiğinde geçtiğimiz hafta size herkese açık yayınlarda burada bahsettim. Dedim ki buraya geldikten sonra gümüşün altından daha ucuz olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden gümüş alımı önermiyorum. Gümüşün gevşemesini bekleyeceğim. Altın gümüşten daha ucuzdur dedim. Şimdi burada yukarıya doğru gidişi görüyoruz. Gümüş altından daha fazla bir kayıp hali içerisinde. Ama rasyo bize hala altının gümüşten daha ucuz olduğunu söylese de rasyo dışında grafiklere baktığımızda gümüş de artık alınabilir, değerlendirilebilir bir bölge içerisine geldi. Kripto para tarafına geldiğimizde Bitcoin'deki son duruma baktığımızda Bitcoin son yaşanan akış içerisinde Fed'in yaptığı açıklamalar, faiz kararları vesaire sonrasında da aynı bölgelerde tutunmaya devam ettiğini görüyoruz. Bakın veriler sizi aldatmasın, veriler sizi yanıltmasın dedim değil mi? Veri geliyor. O günlük yaşanan volatilite içerisinde yatırımcılar panik al-sat işlemleri yapıyor. İşte yerli yatırımcı, Türk yatırımcı bu alanlar içerisinde ciddi şekilde zararlar ediyor. Bitcoin'de ben her halükarda bu seviyeyi koruması yönünde beklentimi anlattım. Önceki yayınlar içerisinde konuştuk. Dün akşam katıl sohbetinde anlattım. Bitcoin'in bu seviyeyi korumaya devam etmesini bekliyorum. Altcoin'lerin buradan toparlanmasını bekliyorum. Bu düşüşler yeni alıcılar için bir fırsattır. Ben değerlendiremedim diyenler için bir fırsattır. Derken dün gece bir anda piyasalar kötüye giderken bir anda tersine döndü. Bakın şu muhabbeti de Twitter'da paylaştım. Dün akşam katıl sohbetine bu 2 milyon kişi gelse bugün cari açık kapanırdı dedim. Bu konuda aslında ciddiyim. Çünkü sadece iyi seviyelerden alım ya da satım yapmak değil mesele. Psikolojiyi korumak da burada çok önemli. Faiz kararı sonrasında piyasalar kasvete döndüğü anda panik satışı yapanlar da zarar etti dün akşam. Ama burada yaptığımız sohbet içerisinde psikolojik destek alanlar ayakta durdu. Sakin kalın, hatta alım yapın ve ekranı kapatın dedim mesela. Ve şimdi burada şu yayını izleyenler de bunun doğruluğunu görüyor. Elbette bu yayınları normal olarak takip edenler de kazanıyor ama katıl sohbetine gelenler daha fazla kazanıyor. Açık konuşmak gerekirse. İlave bir sözüm de burada yok. Sadece al-sat konuları değil, psikoloji de burada önemli. Biz bunları konuşuyoruz. Borsa ve cüzdan kullanımı hakkında vesaire de konuşuyoruz. Her şeyi anlatıyorum. Bunların her biri önemli, değerli. Bugün mesela kripto piyasasında, yerli borsalarda bazılarında problem olduğunu görüyoruz. Birinde kara para vesaire işleri nedeniyle sorunlar olduğunu gördüm. Ben hiç kullanmadım, hiç hesap açmadım. Bu tarz haberler de beni şaşırtmıyor. Yani yerli borsaların birçoğu kendini idame ettirebilecek bir kapasitede değil. Parayı nereden kazandıkları belli değil. Benim fikrim bu. Sponsorlukları vesaire alarak şişiriyorlar. Ben kendi adıma nacizane sponsor
sponsorluk alıyorum ama benim bu noktada farkım şu ki seçilen taraf değil, seçen tarafım ben. Yani tamamından teklifler alıyorum ama kullanıcıya uygun olanları ve güçlü olanları kabul ediyorum. Para da kazansam, sponsorluk da alsam birinci önceliğim benim burada kullanıcı menfaati. Kendi kullandığım, değerlendirdiğim borsaları anlatıyorum. Videoların açıklamalarında bunların linklerini de paylaşıyorum. Şimdi dediğim gibi Bitcoin tarafında özel olarak söyleyecek, anlatacak bir şey yok. Her seferinde kurduğu bir trend var. Bu trendde günlük vaziyette 115-200 bölgesi bariz bir destek haline geldi. Bu seviyeyi korumaya devam etmeli. Trendin sağlığı açısından. Korumaya devam etmesini, yukarıya doğru yükselmesini Bitcoin'in bekliyorum ki destek alanı iyi bir alım, iyi bir değerlendirme fırsatıydı. Benzer durumda Ethereum'da son konuştuğumuz bölge içerisinde 4 gün önce yine katıl sohbetinde konuştuğumuzda burası bir alım fırsatıydı Ethereum'da. Ama dün akşam konuştuğumuzda Ethereum'da bir alım fırsatı olduğunu anlatmadım. Çünkü Ethereum belli bir hamle yapmıştı bu noktada. Yeni alıcılar için söylüyorum. Ama nihayetinde 4 saatlikte korumaya devam ettiği bir trend var. 3745 dolar bölgesini korumaya devam ediyor. Bu bölgeleri de kabaca korumaya devam etmesini bekliyorum. Yükselen trend akışı anlamında. Bakın dün akşam test yaptığı seviyeler itibariyle XRP önemli bir akış içerisindeydi. XRP değerlendirilebilir bir alandaydı. Şu anda 3.15 seviyelerini zorluyor. Bulutun üzerine çıkmaya gayret ediyor. Bu ürünlerde yeniden yukarıya doğru gidiş, yeniden yukarıya doğru dönüş beklediğimi tekrar söylemek isterim. Hani alım fırsatı anlamında elbette dipten yaptığı bir hareket var ama hala değerlendirilebilir bölgeler içerisinde bu ürünler bana göre. Elbette daha erken alanlar biraz da avantajlı oluyor. Bu da söylenecek ilave bir durum yok. 3.29 altındaki hareketler içerisinde XRP ucuzluğunu sürdürmeye devam ediyor. Benzer durum diğer altcoin'lerde de var. Solana'da da var. Bu ürünler kısmi olarak yükselmiş de olsa hala potansiyel vaat eden bir durumları olduğunu düşünüyorum. Link, Ondo, Cardano yani aynı şeylere, sohbetlere tekrar girmek istemem. Çünkü fiyatlarda aman aman bir değişiklik yok. Tabii düne göre daha iyi noktadalar. Hala ucuz bölgelerde olduğunu düşünüyorum ben bu altcoin'lerin. Total 3 grafiği de takip ettiğimiz son alan içerisinde destek band olarak işaretlediğim bir alan vardı burada. Bu yeşil bulutun ulaştığı bölge itibariyle burayı korumaya devam ediyor. Negatife doğru gidiş teknik verilerde karşımıza çıkmış durumda değil. Bitcoin dominansı aynı şekilde alt bölgedeki mücadelesi devam ediyor. Yani altcoin'lere para akışının devam etmesi için hiçbir engel yok bana göre. Top 10 dışındaki altcoin'lerin dominansında da kırılım yaptıktan sonra retest yaptığı bölge içerisine gelmişti. Burayı defalarca test etti. Hala buraya yakın bir bölgede. Yani altcoin'lerde genel toparlanma daha net bir şekilde önümüze ulaşmış durumda değil. O yüzden hala ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Trend dönüşümü bana göre tamamlanmadı. Bana göre yükselen trend devam edecek ve ben bu trendlerin arkasından yürümeye devam edeceğim. Yükselen akışları savunmaya devam edeceğim. Ta ki trendlerin tersine döndüğüne dair bir ikna bende hasıl olana kadar. Bu da nasıl olur dediğimizde ABD tarafında mesela negatif bir gidiş görürsek, ABD tarafına çok giremedik ama endeks tarafında gayet pozitif bir hava var. Hisse tarafında pozitif yansımaları var. Benim takip ettiğim, değerlendirdiğim hisselerde kazançlı vaziyetler oluştu. İyi kazançlar gördük. İyi kazançlar görmeye de devam ediyoruz. Bir süre sonra piyasalar tersine gittiğinde oradan da tamamen ayrıldığımızı konuşuruz. Ama şu anda piyasalar gayet iyi. Yarın gelecek tarım dışı istihdam verilerinde de aman aman problemli bir veri geleceğini düşünmüyorum. Umarım da böyle bir veri karşımıza gelmez ki hafta sonunda güzel bir piyasa akışı olur, güzel bir haftalık kapanış olur. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.